Herkese merhaba arkadaşlar, Sağlıkçı Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere mide ağrısının nedenleri, belirtileri ve mide ağrısı yaşadığımız durumlarda alacağımız tedbirlerden bahsedeceğim. Hemen hemen herkesin günlük hayatında sorun olarak karşılaştığı bir durum olan mide ağrısının, küçümsenip geçiştirilecek basit bir durum olmadığını belirtmek isterim. Normal bir mide ağrısı veya mide yanmasının, kalp krizinin habercisi olabileceğini bilmeniz gerekir. Günlük hayatta fazla yemek yemek veya uzun süre aç kalmak, midemizde ağrıya neden olabiliyor. Çoğu kişi bu ağrıları pek ciddiye almayıp geçeceğini düşünüyor. Fakat şunu unutmayın, ağrısının hafif olduğunu düşündüğünüz bir mide şikayetinin, mide kanaması veya kalp krizi nedeni olabileceğini unutmayınız. Mide ağrısının nedenleri, belirtileri ve alınacak tedbirlerden bahsetmeden önce sizlere önerim, 5 veya 6 saat süren bir mide ağrısında muhakkak doktora görünmeniz gerek. Mide ağrısı nedir? Mide ağrıları zaman zaman herkes tarafından yaşanan bir şikayettir. Özellikle yanlış beslenme, stres, aşırı sigara, alkol, kafein tüketimi gibi nedenlerle her yaşta görülebilen yaygın bir sorundur. Çoğu mide ağrısı kısa sürelidir ve sebep ortadan kalkınca ağrı da geçer. Hafif ve geçici mide ağrıları, evde yapabileceğiniz bazı bakımlarla tedavi edilebilir. Ancak aniden gelişen, kişiyi kıvrandıran ve uzun süren ağrılarda hemen doktora gidilmelidir. Gelişen ağrı, midede tıbbi müdahaleyi gerektiren ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Gelelim şimdi mide ağrılarına neden olan etmenlere. Mide ağrısının nedenleri. Mide ağrısının hafif bir hazımsızlıktan ciddi bir ülsere kadar birçok nedeni olabilir. Mide ağrısına neden olabilecek durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir. 1. Aşırı yemek ve sağlıksız beslenme alışkanlığı. 2. Gıda alerjileri ve intoleransı. 3. Stres, üzüntü gibi psikolojik sebepler. 4. Mevsimsel ve çevresel koşullar. 5. Tütün, alkol, kahve tüketimi. 6. Obezite, aşırı kilo. 7. Kabızlık. 8. Gastrit, reflü veya ülser gibi mide sorunları. 9. Tümör, mide kanseri. 10. Viral bakteriyel enfeksiyonlar. 11. Vücuttaki hormon dengesinin hamilelik gibi nedenlerle değişmesi. Bakteriyel bir enfeksiyon olan gıda zehirlenmesi ya da virütik enfeksiyon olan mide gribi mide ağrısına neden olabilir. Mide rahatsızlığına yol açan sorunlar. 1. Gastrit, mide zarının iltihaplanması, tahrişi veya aşınması sonucu akut veya kronik gelişen bir mide hastalığıdır. Özellikle her yaştan insanda görülebilen akut gastrit tamamen tedavi edilebilir. Kronik gastritte ilaç tedavisini destekleyen sıkı bir diyet gerekir, diyet bozuldukça mide ağrısı yaşanır. 2. Ülser, sindirim sistemini aside karşı koruyan mukus tabakasının incelmesi ya da asit miktarının artması sonucu midede kanaması olan, ağrılı, açık yaralar oluşmasıdır. 3. Reflü, mide ile yemek borusunun birleştiği noktadaki kapağın gevşemesi sonucu, mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasına reflü denir, yanma hissine mide ağrısı da eşlik edebilir. Mide içeriğinin yemek borusuna ulaşmasını engellemek için, yatarken başı birkaç yastık desteğiyle yüksekte tutmak belirtileri azaltabilir. 4. İlaç kullanımı, midede çözünen ve emilen ilaçlar mide mukozasına zarar verip burada rahatsızlık hissi yaratabilir. 5. Yiyecekler, çölyak gibi bazı özel hastalıklarda, gıdaların içerisinde bulunan belirli maddeler mide rahatsızlığına neden olabilir. Mide ağrısının belirtileri. Mide bulantısı, kusma, şişkinlik, yanma ve ekşime, geğirme, boğazda asit birikimi, kabızlık, kan kusma, ateş, iştah kaybı ve gaz sıkışması. Mide ağrısının türleri. 1. Süresine göre, kronik ya da akut mide ağrılarıdır. Kronik olanları, mide fıtığı, gastrit, kanser, safra kesesi iltihabı gibi hastalıklara, akut gelişenleri ise mide gribine işaret edebilir. 2. Ağrı derecesine göre, şiddetli veya hafiftir. Şiddetli ağrı bazen geçici bir nedenden kaynaklanabilirken hafif ama devamlılık kazanan ağrılar kanser gibi ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Mide ağrısı ayrıca, ağrının merkezine göre iki türe ayrılabilir. 1. Genel ağrı, ağrı, karın üst bölgesinde yoğunlaşır, mide virüsü, hazımsızlık ve gaz tipik nedenleridir. 2. Lokalize ağrı, mide ile sınırlıdır ve en sık nedeni midenin iç katmanındaki yaralar, yani mide ülseridir. Bunun dışında kabızlık ve şişkinlikle ilgili olabilir, bu ağrı gelip gider ve tedavi olmadan tamamen kendi kendine azalabilir. Mide ağrısı ne zaman tehlikelidir? Midenin belli bir kısmını etkileyen, ani gelişen ve kişiyi kıvrandıracak kadar şiddetli, keskin ve uzun süren ağrılar, ciddi bir mide rahatsızlığına işaret edebilir. Sırta veya başka bir bölgeye de vuran mide ağrısı kalp krizinden kaynaklanabilir. Mide ağrısına eşlik eden aralıksız kusma, kan kusulması, ishal gibi belirtiler, mide delinmesi veya kanaması ve gıda zehirlenmesi nedeniyle gelişebilir. Mide ağrısı için ne zaman doktora gidilir? 1 veya 2 gün aralıksız devam eden şiddetli mide ağrılarında hemen uzman bir doktora gidilmelidir. Birden gelişen, nedeni belirlenemeyen hafif ve aralıklı ağrılar da ihmale gelmez. Sayacağım bu belirtilerden en az biri yaşanıyorsa doktora gitme zamanıdır. 6 saatten fazla süren veya daha da kötüleşen mide ağrısı. Şiddetli mide ağrısı, yemek yedikten sonra gelişen mide ağrısı, bir insanın yemek yemesini durduran ağrı, ağrıya eşlik eden 3 ila 4 defa kusma, hareket ettikçe şiddetlenen ağrı, gece uykudan uyandıran ağrı, ani ve hafif gelişen uzun süreli ağrılar, mide bölgesinde aşırı şişkinlik ve hassasiyet, yüksek ateş, uzun süreli kabızlık, iştahsızlık ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtileriniz varsa, doktora görünmelisiniz. Mide ağrılarına ne iyi gelir? Sağlıklı beslenme.
Lif bakımından zengin besinler tüketin, gaz üreten içecekleri tüketmekten uzak durun, baharatlı, yağlı, ağır yemekler tüketmeyin. Az ve sık yiyin, midenizi rahatsız etmemesi için öğünlerde az yiyin ve uykudan hemen önce yemek yemeyin. Bol bol su için. Gün içerisinde bol su için, suyu yudum yudum içmeye dikkat ediniz, soğuk ve sıcak içeceklerden kaçının. Alkol, kafein ve sigaradan uzak durun. Mide ağrıları dışında mide hastalığınız var ise bunlardan uzak durmalısınız. Isı uygulamak. Isı, gergin kasları gevşetir ve hazımsızlığı kolaylaştırır, bu nedenle ılık bir banyo yapmak mide rahatsızlığını hafifletebilir. Uyuma pozisyonu. Reflü hastalığınız var ise, akşam yemeğini yedikten hemen sonra uyumayın, yemekten 2 saat sonra, başınızın altına reflü yastığı koyup 30 derecelik açı ile uyumanız gerekir. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Sağlığınız için her zaman doktorunuza başvurmanızı tavsiye ederim arkadaşlar, bu paylaştığım videolarım sizleri bilgilendirmek içindir. Umarım sizleri az da olsa bilgilendirmişimdir. Videoların devamı için takipte kalın. Her şeyin başı sağlık diyelim ve videomuzu bitirelim. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.